Sevgili BTV izleyicileri merhaba. Bugün de yine İngiltere'nin en iyi liselerinde röportajlara devam ediyoruz. Şu anda Mill Hill International kampüsündeyiz. Mill Hill ve Mill Hill International olarak ikiye ayrılıyor bu okul. Mill Hill olan taraf 1807 yılında kurulmuş. İnanabiliyor musunuz? Mill Hill International da 10 yıl önce kuruldu. Şimdi röportajlarla daha da detaylı bilgi vereceğim size ama harika bir kampüs. Londra'nın içinde, o yüzden de hep çok önerdiğim, öğrencilerimin de çok rahatlıkla eğitimlerine devam ettiği bir okuldayız. Böyle röportajlara devam edeceğiz. Hep söylüyorum, BTV'ye abone olmayı unutmayın ve Ebru Doğdu Official Burak Yılmaz hesaplarından da daha detaylı bilgiler için bize ulaşın lütfen. Hi Fergus. Hello, Ebru. How are you? Merhaba. Merhaba. I'm good, thanks. How are you? I'm fine. Good. When have we met? Do you remember? Oof, yeah. I mean, it must be maybe 4, 5 years ago now. I think you know what? It was before the pandemic. Was it Was in it just 2018? before? Maybe just before. 19? I think it would have been. Yeah. Yeah. So a little while back now. Bu arada Fergus'la biz çok uzun yıllar önce tanıştık. Bayağıdır bu okulla çalışıyoruz. Ben de Burak hocam da. Onu bir sorayım dedim ne zaman tanışmıştık diye. İşte böyle bir 2018-2019 gibi görünüyor. Tam net hatırlayamadık şu anda. Would you like to tell us about yourself first? You know, what you do in Mill Hill. Yeah. How many years have you been here? Yeah. Of course. So I've worked very closely with my colleague Emma, who I know you've met before as well. So we're both part of the international recruitment team, if you like, at Mill Hill School, Mill Hill International, and also for our summer school as well. Fergus bu arada uluslararası öğrenci direktörlüğünü yapıyor. Emma ile beraber çok yakın çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim öğrencilerimizi çok ilgilendiren bir kadro ile beraberim şu anda. Yeah, how long did you say? Yeah, so I've been here now about 6 years. I've been at Mill Hill. Emma has been here a little bit longer, and yeah, between us we deal with all of the international admissions that come in and help deal with our partners and Yeah, and you look guys after all of that. are doing a great job, a great support I get from you all the time. All right, so let's talk about Mill Hill. Yeah. First, 1807. Yes, correct. That was a long time ago. Yeah. Let's talk about Mill Hill and then we'll talk about Mill Hill International. Yeah. So it's a good way of looking at things because everything is quite connected. They're separate schools in some ways, but there's a lot of integration between them. So yeah, Mill Hill School, if you like, is a more traditional British boarding school, opened in 1807. So yeah, over 200 years ago now. Has about 900 students now. It's grown to from year 9 to year 13. It has a very a burgeoning reputation in terms of the academics. So they've always been quite good, but in the last couple of years, there's been a bit of a focus to bring the academic scores a little bit up, and that's really showing now at the moment. So yeah, it's very much on the up, I think. Okay. 1807'de kurulan Mill Hill, zaten videolarda da göreceksiniz, inanılmaz bir kampüs, kocaman. Klasik bir İngiliz yatılı okulu. Year 9 ve 13 yani 9 ve 13 yılı diyorum. Sınıfı demiyorum çünkü burada biliyorsunuz 9. sınıf dediğimizde İngiltere'de farklı bir yıla denk gelebiliyor. O yüzden 9 ve 13. yıllar diyelim. Mill Hill'de okuyor öğrenciler. Akademik olarak da gerçekten İngiltere'nin çok başarılı yatılı İngiliz okullarından bir tanesi. Şimdi Mill Hill International'a geçelim. Yani uluslararası öğrencilerin geldiği 10 yıl önce kurulmuş olan. Yes, let's talk about Mill Hill International now, which I'm more interested in. So Mill Hill International opened in its own right about 10 years ago. We just had our 10th anniversary celebrations a few weeks ago. So that is seen as it's connected to Mill Hill School, but here at Mill Hill International, there's a lot of additional support built in for the students who have English as a second language in particular. The class sizes are a bit smaller. There's a lot more kind of nurturing support for those who are maybe taking their first step studying in the UK. How many students in one class? So here, normally, I would say around 10 to 12 students at Mill Hill International. At Mill Hill School, for the younger year groups, so years 9, 10, 11, they're a bit bigger, so about 23 per
per class. As you go to A-Level, they're a bit smaller, but here the class sizes are that bit smaller, so the students will get that bit more support that they need. Şimdi uluslararası öğrenciler geldiğinde tabii İngilizceleriyle ilgili en çok desteğe ihtiyaç oluyor, tahmin edebilirsiniz ki. Dolayısıyla onlara o destek veriliyor, dersler, yani sınıf mevcudu. Did you say 10 to 12? Yeah, normally, yeah. 10-12 öğrenci sayısı gibi düşünün. Dolayısıyla onlarla çok yakından da ilgilenebiliyorlar. You've got students from all over the world. Yeah. Would you like to talk about the percentage a little bit? Yeah, so first of all, how many Turkish students? That's a good question. At the moment, I'm trying to remember because some international students we have at Mill Hill School and obviously at Mill Hill International as well. I would say we have around 10 Turkish students at the moment. So at Mill Hill International, at the moment we've got around 130, 140 students in total in years 9, 10 and 11. Yeah. The majority of them are international. So we have some British students, but the majority are from all overseas. We've got about 25 nationalities represented. Yeah, so from Turkey, different parts of Western Europe, East Asia, so Japan, China, Hong Kong, Thailand, Vietnam, South America, so and Central America, so Mexico, and then other people, from all different parts of the world. Şimdi 140-150 gibi bir mevcudu var bu okulun. Yalnız zannetmeyin, yani hiç İngiliz yok değil. Bu okulda da international olan, uluslararası olan Mill Hill'de de İngiliz öğrenciler var. Ama onun dışında dünyanın her yerinden, işte ülkeleri saydı, duydunuz, Japonya, Türkiye'den var. Tabii ki Kore'den ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden, işte İtalya, İspanya, Fransa, oralardan da birçok öğrenci var burada. What about the curriculum? What do the students study? Yeah, so here at the moment the students study the British curriculum, but they'll do a mixture, so they might do GCSEs, they might do IGCSE, depends on the exact subject that they're following. There's slightly different exams for each one that the teachers choose from that side of things. Yine her İngiliz okulunda da olduğu gibi GCSE ya da International GCSE yapıyor çocuklar burada. Dolayısıyla bölümlerine göre ileride ne okuyacaklarını planlıyorlar, zaten okulda da danışmanları oluyor. Ona göre de derslerini seçiyorlar. How many GCSE subjects have you got? So in total, that's a very good question. I've never actually thought of it like that. At Mill Hill International, around 15 off the top of my head. Students doing the 2-year GCSE course would do between 8 and 10. And on the 1-year course, normally students would do about 5 GCSEs. 5 GCSEs in 1 year, so Correct, in total. yeah. Evet. Yani böyle ilk GCSE yıllarında işte 5 ders seçebiliyorlar. Ondan sonra ikinci yıllarında da yine ders seçimlerini yapıyorlar. Totalde 15 kadar, tam sayıyı bilmiyorum ama diyor, GCSE derslerimiz var. Bu çok önemli okullarda, yani hangi dersler veriliyor onlara bakmak lazım. İngiltere'de her lise ya da her okul iyi demek değildir. Bir kere bunun altını bir eğitimci olarak ben de çiziyorum. Hep ne derim? Doğru bir danışmanla çalışırsanız doğru okulu da bulursunuz. Hatta hep şunu da söylüyorum. Doğru danışman, doğru okul, hatta doğru ülke demektir. O yüzden çok dikkat edin. What is the best thing about Mill Hill? Apart from me. I think just the welcoming environment for students who are here, who come to study with us. You know, we're so used to welcoming students who are from all these different backgrounds. They've all come from different countries. They've had different experiences so far, but because everyone has come from these different backgrounds, actually they find a common ground when they get here. And it's really nice to see because they form quite good bonds quite quickly. And everyone, you know, all of the staff, whether it's the teachers and non-academic staff, anyone like that, we're always able to sort of help welcome everyone and see the other students who have been studying for longer as well welcome new joiners in. And I think, that's a really nice part of things here. Okulunuzla ilgili okulun en iyi yanı nedir dedim. Dedi ki yani gelen öğrencileri o kadar böyle sevgi dolu kucaklıyoruz ki adaptasyonları, birbirlerine alışmalarına da bu çok etki ediyor. Dolayısıyla okulumuzla ilgili en iyi tarafı bu olarak söyleyebilirim. Let's go back to the
academics. Yeah. What is the performance, like A-level performance? Where do the students go after they finish their studies in Mill Hill? So International? at the moment at Mill Hill International, we just go up until the end of GCSEs. As of this September, we're starting to offer A-levels here as well. Mill Hill School offers GCSEs and A-levels. And A-levels, yeah. So traditionally for Mill Hill International students, a large proportion of them have finished their GCSEs, would then go on to Mill Hill School to then complete their A-levels to then move forward. From there, like the academic grades for their A-levels, as I mentioned earlier, they've really kind of been improving over the last few years. Their A-star to A ratio is like at the higher end of things now, so it's over 50%, a very good record. Most students, I would say for international students, a lot of them that go on look to stay generally in and around London. The students who are studying with us, because of the school's location, a lot of the time that tends to be what they're looking for. Not to say they don't go elsewhere, others have gone off to the States, to Europe and to other like top universities here in the UK, but generally speaking I would say the international students are often looking to stay in or around London because that's part of their experience. Biraz önce söylediğim gibi kampüs Londra'da gerçekten çok güzel bir bölgede, güvenilir yani güvenli bir bölgede. Dolayısıyla bizden mezun olan çocuklar, yani Mill Hill International'da GCSE'lerini yapıyorlar. Daha sonra A-Level için Mill Hill'e geçiyorlar. Ve oradan sonra daha çok Londra'daki üniversitelerde, top üniversitelerde okuyorlar ya da başka ülkelere gidiyorlar. Yani Amerika'ya giden de oluyor, Avrupa'ya giden de oluyor. Ve notlar hep A star ya da A yıldız ya da A alıyorlar diyor. Dolayısıyla da bu da okulun başarısını gösteriyor tabii ki. Would you like to talk about boarding? Yeah, of course. So for our international students, that's a big part of life a lot of the time because unless they've moved over with their family, for example, they will be boarding at the school. So all of our boarders, whether they're studying at Mill Hill International or Mill Hill School, live together in the same boarding houses. Which is very good, I think. Yeah, and that's part of that, a bit more integration into the system. So academically, they're quite separate, but that means the ones who need that extra support at the international school get that support and don't have to think too much about that. But then outside of that, whether it's in sports, co-curricular boarding, that integration happens. So in boarding, we have a mixture in all of the houses from year 9 to year 13. So all the different age groups, they're mixed together, and normally within the houses then there are little families. So the older students will help then to sort of with the younger students and get them settled in as they're going through and things. That's great. Is it shared rooms? Yeah, so a mixture of triple, twin and single rooms across all of the houses. Generally speaking, the younger students share the triples, and as you work through the school, go into a twin and then a single room. Normally when you're in the upper 6, we would aim to give the year 13s a single room then. Şimdi konaklamadan biraz konuşalım dedim, yurtları ile ilgili. Mill Hill International ve Mill Hill öğrencileri aynı yurtta kalıyor, birlikte kalıyorlar. Dolayısıyla bu o hani entegrasyonu çok güzel sağlıyor diyor. 3 kişilik odalar var, 2 kişilik var ve tek kişilik var. Kim 3'te kalıyor, kim tek kişilik odalarda kalıyor. Küçük yaştakiler daha çok paylaşımlı, yaş yükseldikçe de genellikle 13. yılda, 13. sınıf demiyorum, dikkat edin, 13. yılda öğrenci tek kalabiliyor diyor. Dolayısıyla İngiltere'de öyledir. Yani paylaşımlı oda daha çok ben de öneririm. Hani yalnız kalmasın, küçük yaşlarda arkadaşları olsun, ama dersler zorlaştıkça ve yaşı ilerledikçe de hani tek kişilik oda tabii ki önerilir. Bütün röportajları bütün okullarda tek tek gideceğim. Yani hepsine gideceğiz. Burak Hoca da gelecek. İşte Brighton'da, Birmingham'da, Bristol'da bütün röportajları BTV'den izleyebilirsiniz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Okay, let's talk about the catering. You know why? Because specifically Turkish students are sensitive about certain things. So how do you deal with that, and what do you do for them? Yeah, I mean, I would say similarly to because we're used to dealing with international students normally and they're coming from different places, we're also very used to dealing with that on the food side of things as well. So
here at the international school and at Mill Hill School as well, we're able to cater for any specific dietary requirements, allergies, anything like that. It's not a problem. There's always the food at the international school, out of all the schools here in Mill Hill, has, I would say, the best reputation. The food is really nice here, the staff eat here and everything. And because we have such a big mix of nationalities, there's always a big range of things they can choose from. So normally each day for mealtime they'll have maybe 3 or 4 different hot options. There's always different salads, soups. The head of the international school, Miss Bellotti, she is quite health conscious. So it doesn't allow us to have any artificial sugar or junk food or anything. So for dessert and things like that, it's more yogurt, fruit, and sort of more healthy kind of dessert options, things like that. It seems like you're complaining about that. Like, I could feel a bit frustration. Yeah, I mean, as much as I like fruit and things, I like a bit of cake every now and then too. So yeah, but for that, I can go up to Mill Hill School because at lunchtime normally there's a little bit of extra dessert on offer there. Cheat day. Yeah, all right. Yeah. All right. Şimdi okulun direktörü de diyor özellikle sağlıkla ilgili çok hassastır. O yüzden genelde hep sağlıklı yemek yer öğrencilerimiz. Özel isteklerine göre de işte bu alerji olabilir, bizim kültürümüzde biliyorsunuz helal et olabilir, domuz yememek olabilir. Her türlü onların tercihlerine göre yemek çıkar. Ve özellikle International Mill Hill'de yemek çeşitleri çok fazladır. Bir öğrencimizle röportaj yapmıştık çok eski bölümlerde. Orada o da demişti, her gün farklı bir ülkeden yemek çıkıyor. Hem o yemekleri öğreniyorum hem de çok keyif alıyorum demişti. Dolayısıyla ben de hatta Fergus'a dedim ki ya bu sağlıklı, hepsinin sağlıklı olmasıyla ilgili sanki bir şikayetin var gibi. Ya arada bir kek falan istiyor canım diyor. Onun için de Mill Hill binasına gidiyorum. Orada kek çıkıyormuş, orada yiyip geliyorum diyor. Yani gördüğünüz gibi gerçekten okulda çocukları, öğrencileri çok güzel sahipleniyorlar İngiltere'de, iyi okullarda ve keyifli bir ortam yaratıyorlar onlar için. Ben de bir eğitimci olarak hep şunu söylerim. Çocuk keyifli bir ortamda öğrenir. Çünkü keyif aldığında endorfin salgılar ve dolayısıyla da aklı açılır, zihni açılır deriz ya biz. O yüzden çok seviyorum. Yani İngiltere'de lise ve liseden önce de artık veliler arıyor ve öğrencilerini göndermeye, evlatlarını göndermeye başladılar. Gerçekten burada lise okumanın çok çok ciddi fark yarattığını söylerim ve böyle bir dünya insanı olur çocuklar. Ondan sonra da dünyanın her yerinde burada okuduktan sonra üniversite eğitimlerini başarıyla tamamlarlar. Would you like to add anything to? Have I missed anything? I'm thinking. No, we could. I think in general, one thing that my piece of advice, I guess, that I always give to students who are thinking of coming to the UK to study, or if indeed they are going to come and study here, is always to, when they get here, try something new, try something different that they can't necessarily do in their home country or the school they go to. Yeah. I would always say, it's really important to put yourself out there and step out of your comfort zone a little bit, because then from that, you'll make more friends because you'll enter different social circles. Yeah. You will find new possibilities of things that you might be interested in. So that would always be my bit of advice. And I think at Mill Hill there's lots and lots of different things you can try from. So I think we can offer that. And one more thing I just remembered. At the weekends, yes, you do give them that opportunity to do different things, because they do. I know they do go to London. They do go to shows and lots of different things. Lots whether of different it's activities. having the opportunity to go into the city to explore, or we'll do different trips to do more kind of activities, like maybe go karting. There's a trampoline park, things like that. Go to the theatre, and outside that, then the school also, we run lots of clubs, activities, sports teams that people can be part of if they really want to get involved. En son eklemek istediğin bir şey var mı diye sordum Fergus'a. Çok güzel bir yere değindi. Hep söylerim, bu konfor alanından çıkmak Türk çocukları için biraz zordur. Bu benim yorumum. Nasıl çıkarız? Çünkü Türk annesi çok iyi annedir biliyorsunuz. Babalarımız da hep bizi korur, kollar. Ama o konfor alanından çıkıp
başka bir ülkeye, bir okula geldiğinizde benim diyor en çok önerim farklı şeylere açık olun ve farklı şeyler yapın, öne atılın der Fergus. Ben de çok katılıyorum. Sonra aklıma tabii ki şu geldi okulla ilgili. Bu farklı şeyler yapma meselesiyle ilgili o kadar güzel fırsatlar sunuyor ki okul. Londra'da olduğu için özellikle bu çok büyük bir fırsat. Her hafta sonu işte tiyatroya gidiyorlar, şehre iniyorlar, orada bütün aktiviteleri birlikte yapıyorlar. Okul içerisinde de çok aktivitelerimiz var diyor. O yüzden gerçekten benim önerdiğim okullardan bir tanesidir Mill Hill ve Mill Hill International. Daha da tabii ki bir sürü okulla sizi tanıştıracağız BTV'de. O yüzden bizi izlemeye devam edin efendim. Thank you so much. You're welcome. You've always been a great support. You and Emma. We try our best. Thank you. You're welcome. Hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin.